How is it now, Ishim? It's okay. Yeah, it's now Okay. good. Okay. Yeah. So we're going to spend the first most of the class just talking about mindfulness, understanding what mindfulness is. Dersin çoğunluğunda mindfulness'ın ne olduğunu konuşacağız, onu anlamaya çalışacağız. Also connecting the mindfulness practice to the movement practices, which you're doing with Zeynep and with other teachers on this platform. Ve Zeynep'le ve platformdaki diğer hocalarla yaptığınız hareket pratikleriyle mindfulness'ı birleştirmek üzere konuşacağız. And we will finish the class with a meditation on the this 5-stage breath meditation which Zeynep teaches also. Ve dersi de Zeynep'in de öğrettiği 5 aşamalı nefes farkındalığı meditasyonuyla bitireceğiz. And also we will have a break somewhere in the middle. Ve arada bir yerde bir arada vereceğiz. So just to thank you, Yeşim, for translating. Çok teşekkürler. Rica ederim. Okay. So, we're going. I think the first thing to do is to discuss, what is mindfulness? Sanırım yapmamız gereken ilk şey mindfulness nedir? Onu bir konuşmak. And there's lots of, first of all, I think it's important to say it's a very old tradition. Öncelikle şunu söylemek önemli diye düşünüyorum. Çok eski bir gelenek mindfulness. It's most associated with the Buddhist tradition and the teachings of the Buddha. En çok Budist gelenekle ve Buda'nın öğretileriyle birlikte anılan bir konu. And the Buddha he lived 2,500 years ago in sort of northwest India. Buda 2500 yıl önce Kuzeybatı Hindistan civarında yaşamış bir tarihsel figür. And he taught mindfulness as a way of becoming awakened or enlightened. You're probably familiar with some of these terms. Belki zaten bildiğiniz kelimeler bunlar. Bu mindfulness öğretisini Buda uyanmakla ilgili bir öğreti olarak hep öğretmiş. So the Buddha was teaching the historical Buddha. So there's a lot of the historians generally agree that there was probably a historical figure that we now call the Buddha. Tarihçiler şu konuda hemfikir ki geçmişte gerçekten yaşamış tarihsel bir kişi var Buda olarak. Okay, and this historical figure was teaching mindfulness to help people to work with suffering. Ve ızdırapla ilgili çalışmak üzere mindfulness öğretmiş bu Buda denen kişi insanlara. Okay, so he was trying to understand what causes suffering in people's lives. İnsanların yaşamındaki ızdırabın nedeninin ne olduğunu araştırmış. And how they could become, how a person, how you or me or your mother or your father, how we could become free from suffering. Ve insanlar, siz, ben, anneniz, babanız, bu ızdıraptan nasıl kurtulabiliriz? Bunun üzerine çalışmış. One of the quotes that you often hear sort of reference to the Buddha is, I teach only one thing, the end of suffering. Ve hep Buda'ya atfedilen bir alıntı söz vardır. Belki siz de duymuşsunuzdur. Şöyle der. Sadece tek bir şey öğretiyorum. ızdırabı sonlandırmayı öğretiyorum. So he's not teaching people how to be happy all the time. İnsanlara sürekli nasıl mutlu olunur onu öğretmiyor. How to be right all the time. Hep doğru nasıl olunur onu öğretmiyor. How to be kind all the time. Hep kibar nasıl olunur onu öğretmiyor. He's not teaching that. Bunları öğretmiyor. He is teaching something very specific. Çok spesifik bir şey öğretiyor. How to be free from suffering. ızdıraptan nasıl
özgür olunur. Okay, in order to understand this teaching, we have to be able to distinguish pain versus suffering. Bu öğretiyi anlayabilmemiz için acı ve ızdırap arasındaki farkı net olarak görebilmemiz gerek. Okay, so the Buddha, one of the things that he realized through meditation is that there is a qualitative difference between the experience of pain and the experience of suffering. Meditasyonlarıyla Buddha şunu fark etmiş. Acı ve ızdırap arasında gerçekten çok özellikleri birbirinden çok farklı. And understanding this difference is very important for each of our lives. Ve bu farkı anlayabilmek hepimizin hayatı için çok önemli bir anlam taşıyor. So at the moment there are 157 people here. Şu an burada 157 kişiyiz. Each of us will have our experience of pain in this life. Hepimizin bu hayatta bir takım acı deneyimleri olacak. Some of us will experience more pain, some of us less pain. Bazılarımız daha az acı deneyimleyecek, bazılarımız daha fazla. Some of us have had very painful childhoods. Bazılarımızın çok acı dolu çocuklukları olmuş olabilir. Very traumatic childhoods. Çok travmatik çocukluk dönemlerimiz. Some of us were very lucky and we had wonderful childhoods. Bazıları da çok şanslıydı ve çok güzel bir çocukluk yaşadı. Some of us grew up with alcoholic or drug addicted parents. Bazıları alkolik ya da uyuşturucu bağımlısı anne babayla büyüdü. Some of us grew up with a lot of bullying and fighting and screaming in our family homes. Bazılarımız çok zorbalık, çok bağırış, çağırış, kavga içinde bir ailede büyüdü. Some of us experienced earthquakes. Bazılarımız deprem yaşadı. Or some of us experienced, criminality. Bazılarımız suça maruz kaldılar. Some of us have had children who died or that were sick. Bazılarımızın çocukları öldü ya da hastalandı. Or we weren't able to have children. Ya da çocuk sahibi olamadık. Or we had brothers and sisters who got sick and died. And some of us have experienced all of these things. Kimisinin abisi, ablası, kardeşi hastalandı ve belki öldü. Bazılarımız bütün bunları yaşadık. In our lives, it is inevitable that we will experience pain and loss and difficulty. Yaşam içinde acı, kayıp, zorluk yaşamamak gibi bir şey söz konusu değil. Bunlar kaçınılmaz. So that we can put these experiences, we can understand this as somewhat inevitable within our lives. Ve bütün bunların kaçınılmaz olduğunu anlamaya başlayabiliriz bir şekilde. But that is not suffering. Ama bu ızdırapla aynı şey değil. Okay. Suffering is a secondary experience. Izdırap ikincil bir deneyim. It's the voice in your head that says, it shouldn't be like this. Izdırap o kafanızın içindeki ses, şunu söyleyen, böyle olmamalıydı. It shouldn't have happened. Bu yaşanmamalıydı. I shouldn't have been born into a family where there's addiction. Bağımlılık olan bir aileye, dünyaya gelmemeliydim. I shouldn't have had a sick child. Çocuğum hastalanmamalıydı. I should have been born with a better body. Daha güzel bir vücudum olmalıydı. Or I should have been born with wealthier parents. Ya da daha zengin anne babam olabilirdi.
So that is a secondary experience this is what the Buddha, what he taught is that experience is optional. İşte bu Buda'nın da öğrettiği şey. O ikinci deneyim sizin seçiminize bağlı. Olmayabilir. And this was in a way, this is the very essence of what the Buddha taught 2,500 years ago. Diyebiliriz ki yani 2500 yıl önce Buda'nın öğrettiği şeyin özü işte bu aslında. You just give me a second. I'm going to get Sure. my arrows. Okay. Göstermek için bir şeyler alıp gelecek. You're muted, Dave. So the Buddha would illustrate the difference between pain and suffering through the use a story he called the arrows. Ok hikayesiyle acı ve ızdırap arasındaki ayrımı anlatır Buda. Okay, so you can imagine that these are screwdrivers, but you can imagine that they're arrows. Bunlar tornavida ama bunları ok gibi düşünebilirsiniz. So he said, in our lives, we get hit by these arrows. Like we get hit by an arrow, such as, we get sick, we get an illness. Ve diyor ki, yaşamda bu okların bize gelip saplanması kaçınılmaz. İşte bir ok gelir saplanır. Hasta olmuşsunuzdur mesela. And there's always these first arrows. Bu ilk oklar her zaman vardır. But what happens is, so that first arrow is inevitable. O gelip saplanan size ilk ok kaçınılmazdır. But then there's a second arrow that comes. Ama sonra bir başka ok daha gelir saplanır. And this is the arrow that says, I shouldn't have got ill. Ve bu ok der ki, hasta olmamalıydım. And this second arrow is the suffering. İşte o ikinci ok ızdırabı getirir. And then there's a third arrow. I'm so healthy. Why am I the person who gets sick? Yani çok sağlıklıydım ben. Neden hasta olan kişi benim diye üçüncü bir ok saplanır. No, it should have been my brother. Yani kardeşim hasta olmalıydı. He's really unhealthy. Gerçekten çok sağlıksız biri. I'm never going to be healthy again. Bir daha hiç sağlığıma geri kavuşamayacağım. And what the Buddha taught is that we don't end up with one arrow, we end up with 1,000 arrows. Ve Buda'nın söylediği, sadece bir okla kalmıyoruz, binlerce ok saplıyoruz kendimize. And all we need to do is just allow this first arrow and not fight against it. Ve yapmamız gereken tek şey o saplanan ilk oku kabul etmek ve onunla savaşmamak aslında. And you get ill. Of course you go to the doctor, or you try to get the help that you need. Yani hasta olunca elbette doktora gidersiniz ve yardım alırsınız. But we can have some degree of acceptance and allowing. Ama belli bir seviyede bunu kabul edip izin verebiliriz bu duruma.
And then when that happens, we don't need to suffer. Ve öyle yaptığımızda ızdırap çekmemize gerek kalmaz. And, you know, that can be very, very difficult. Ve bu çok çok zor olabilir. There's another story which the Buddha would teach about a mother whose child had died. Çocuğunu kaybetmiş bir annenin hikayesini de anlatır bu da. And, you know, the Buddha was very famous in India at the time. And when he would go to visit these villages, you know, there were many people who would want to see him. Bu da hayattayken tabii çok ünlüymüş Hindistan'da ve böyle köylere gidip evleri gezermiş, insanlar onu görmek istermiş çünkü. So this, a mother, a child died, and the mother was inconsolable. She was filled with suffering. Bir çocuk ölmüş ve bu çocuğun annesi teselli edilemeyecek derecede çok büyük bir ızdırap içindeymiş. So the child dying was the first arrow. Çocuğunun ölmesi ilk ok yani. And she couldn't accept the death of her child. Kabul edememiş çocuğunun ölümünü. So, you know, she had all of these thoughts. He shouldn't be dead. He should be alive. Tüm bu düşünceler gelmiş ona. Ölmemeliydi, hayatta kalmalıydı. I need to bring him back to life. Onu geri getirmeliyim hayata. The Buddha can help me. Bu da yardım edebilir bana. I'll never be happy again unless I fix this. Bunu yapmazsam, çözmezsem hiçbir daha mutlu olamayacağım. So the Buddha visited her village and she approached him holding this dead child. Ve bu da bu köye gittiğinde bu kadının köyüne, kadın elinde ölmüş çocuğuyla yaklaşmış. And she said, "Please bring my child back to life. I need you to bring him back to life." Lütfen hayata geri döndür onu. Çok ihtiyacım var onu hayata geri döndürmene. You know, she couldn't accept the situation that she was in. Kabul edememiş içinde olduğu durumu kadın. So the Buddha said to her, "Yes, I will bring your child back to life, but you have to do one thing for me first." Tamam demiş, geri getireceğim çocuğunu hayata, geri döndüreceğim ama benim için bir şey yapman lazım önce. You need to bring me a seed from a house, a mustard seed from a house. Bir hardal tohumu getirmeni istiyorum bir evden. From a house where no one has ever died. Hiç ölüm görmemiş bir evden. And the mother said, "Yes, I will do that. I will find you a mustard seed." Ve anne demiş ki, tamam, bulacağım sana o tohumu. So she went into the village and she went from door to door, house to house, trying to find a mustard seed. Ve köye gitmiş, kapı kapı gezmiş, ev ev gezmiş o hardal tohumunu bulabilmek için. And every time she met someone, they said, I'm sorry, but people have died in this house. This is of course, people have died here." Ve her eve gittiğinde demişler ki üzgünüm, veremem çünkü bu evde de ölüm gördük biz. She continued going from door to door. Ve devam etmiş kapı kapı gezmeye. And until she had a realization. Nihayet bir farkındalık yaşamış sonra. Death is part of life. Death happens. Ölüm hayatın bir parçası, ölüm olur. And acceptance started to settle in. Ondan sonra bir kabullenme gelmeye başlamış. And then the arrows fell away. Sonra oklar düşmüş. Of course it was painful. It's painful to have a child die. Elbette acı verici. Bir çocuğu kaybetmek çok acı verici. You know, maybe the most painful thing a person can experience. Belki de bir insanın başına gidebilecek en acı verici olay. But that is different from suffering. Ama o ızdıraptan farklı bir şey. Suffering is the thought, is a psychological process that says it shouldn't be like this.
ızdırap bir düşünce, bir psikolojik süreç. Şunu söyleyen, böyle olmamalıydı diyen. And then what the mother was left with was being with the pain of her dead child. Ve anne de geriye kalan kaybettiği çocuğunun acısı olmuş. Working with the experience of the first arrow. O ilk okun yaşattığı deneyim üzerinde çalışmaya başlamış. And this is our challenge also. You and me and Yeshim and everyone here. Bu bizim de karşılaştığımız zorluk. Siz, ben, Yeşim, hepimiz. Can I allow my pain? Acıma alan açabilir miyim, izin verebilir miyim? Can I be with it? Onunla kalabilir miyim? Not always try to push it away and avoid it. Sürekli onu itip ondan kaçınmaktansa. So this was the Buddha's big realization. Buda'nın en büyük farkına varıp uyandığı şey bu olmuş işte. And everyone here is intelligent. Hepimizin burada belli bir zeka seviyemiz var. There's no great mystery or trick in this teaching. Bu öğretide böyle bir hani gizli saklı çok mistik bir şeyler yok. We all get it. Hepimiz anlıyoruz bu But anlattığı şeyi. teaching of the arrows is very simple. Bu oklarla ilgili hikaye çok basit. Intellectually, everyone here understands that. Entelektüel olarak hepimiz anlıyoruz ne anlatmak istediğini. But when it comes to the reality of our lives, how much is that a lived experience? Ama gerçek hayata bunu ne kadar gerçekten uygulayıp deneyimleyebiliyoruz? Not for me. Benim için çok az. I would be like that mother. O anne gibi olurdum ben herhalde. I am like that mother. O anne gibiyim çoğu durumda. I get so upset when things don't go my way. Benim istediğim gibi olmayınca bir şeyler çok mutsuz olurum. I don't allow my pain. Acıma izin vermem. And I also don't allow my pleasure. Aynı şekilde keyifli olan şeylere de izin vermem. I try to keep pain as far away as I can. O acıyı olabildiğince uzak tutmaya çalışırım kendimden. I have all sorts of strategies for that. Bir sürü stratejim var onları uzak tutmak için. Smoking, drinking, Facebook, social media. Sigara, içki, sosyal medya, Facebook. And I try to keep my pain as far away as possible. Ve o acıyı olabildiğince uzak tutmaya çalışırım kendimden. And when I get a little bit of pleasure, I'm afraid of losing it. Ve birazcık da böyle keyif aldığım, haz aldığım bir şey bulunca da bu sefer onu kaybetmekten korkarım. And so then the Buddha said, okay, this is the problem, this is the challenge. We cling to things. We're afraid of allowing things to be as they are. Ve Buddha demiş ki tamam, sorunumuz, zorluğumuz bu. Yani bir şeylerin olmasına izin vermiyoruz ve böyle aşırı bir tutunma halindeyiz her şeye. So then he said, okay, we need some practice. We're going to have to. We need support to help us to change these habits. Bu alışkanlıkları değiştirmek için bir pratiğe, bir desteğe ihtiyacımız var demiş. Like these are there's almost 180 people. We have very strong habits of avoidance. Ve burada yine neredeyse 180 kişiyiz ve hepimizin kendimize göre çok çok güçlü alışkanlıklarımız var bunlardan kaçınmak için. That have built up over decades. 10 yıllar boyunca onu geliştirmiş durumdayız o alışkanlıkları. That we learned from our parents. Çoğunu da anne babamızdan öğrenmişizdir.
So the Buddha said, okay, it's not intellectually, it's not enough by itself. To understanding this intellectually is not enough by itself. Onun için de Buddha demiş ki bunu yani bilişsel, entelektüel olarak anlamış olmak yeterli değil. We need some support. We need some practices. Bir takım pratiklere, bir desteğe ihtiyacımız var. So he taught like a threefold approach to practice. Onun üzerine de 3 katmanlı bir pratik öneriyor. One part of that is ethics. Bir bölümü bunun etik. Behave in a way that is harmonious. It's the Buddhist ethics is really very simple. It's behave in a way that is harmonious. Budist etik çok basit aslında. Sadece etrafınla ve içinle bir uyum içinde davranıyor olmak. If you don't, it's going to make it hard for you to let go. Eğer öyle davranmazsan bırakmak çok daha zor hale gelir senin için. The second part he taught was mindfulness practice. İkinci kısmı, bu pratiklerin ikinci katmanı mindfulness pratikleri. Meditate, practice this mindfulness of meditation practice. Ve diyor ki meditasyon yapın. Bu mindfulness meditasyonu pratiğini mutlaka uygulayın. And the Buddha was like, when you read or when you get involved with Buddhist teachings and you read about the Buddha, you get a feel for him as a person. Yani Buda'nın hayatıyla ilgili okumaya, öğrenmeye başladığınızda onu da bir kişi olarak hissetmeye başlıyorsunuz, anlamaya başlıyorsunuz. And the Buddha was saying, don't waste time. This is important. This is urgent. You need to start to pay attention to your experience through mindfulness. Ve hep diyor ki Buda, hiç zaman kaybetmeyin. Öğrendiğiniz, yani şu an hemen başlayın deneyimlerinize dikkatini getirip mindfulness pratiği yapmaya. He tells his students to, find a quiet place to sit, and he begins by telling them to watch their breath. Ve öğrencilerine diyor ki kendinize sessiz bir köşe bulun ve nefesinizi izlemeye başlayın. And the first thing he taught was ethics, the second thing he taught was mindfulness, and the third part was insight. İlk öğrettiği etik, ikinci kısım mindfulness ve üçüncü kısmı da bu pratiklerin üçüncü katmanı da içgörü. And to develop understanding, to see the world in new ways. Bir anlayış geliştirmek, dünyayı farklı açılardan, farklı bir şekilde görmeye başlayabilmek. And for example, this teaching of the arrows is really a teaching about developing insight. Bu oklarla ilgili öğreti, hikaye mesela. Bu tamamen bir içgörü, bir farklı bakış açısı kazandırmak için aslında. Now it's that moment of, I realize I see the world differently now. Bu hani anı, hani evet şimdi bak anladım, çok farklı görüyorum dünyayı diye dediğiniz an. I understand that there's a difference between pain in my life and this secondary psychological process. Şunu dediğiniz, evet, hayatımdaki o acıyla ikinci aşamada gelen o psikolojik deneyimler arasındaki farkı anladım. And when you start to get those models, those maps in your mind, you start to perceive the world in a different way, then that starts to affect everything. Zihninizde o haritalar oluşmaya başladığında ve dünyayı farklı bir şekilde algılamaya başladığınızda işte bir şeyler değişmeye, dönüşmeye başlıyor. Okay, so the Buddha taught
from the age of 35 until the age of 80. 35 yaşından 80 yaşına kadar bu öğretileri anlatmış bu da. And he really taught about this. This was really the central piece of his teaching. Ve bu söylediklerim onun öğretilerinin en merkezindeki şeyler. When he had a child, a son, and his son asked him, "Dad, what's the most important thing I need to learn?" Bir oğlu varmış ve sormuş oğlu, baba yani en önemli şey ne öğrenmem gereken? And the Buddha said, to not cling to things. O da demiş ki hiçbir şeye tutunmamak. Yeah, that's the difference. But we have the first arrow, but then when we cling to it like the mother with the child, we get all these psychological secondary arrows. İşte bu hani o ilk ok geldi, saplandı ama ona tutunduğumuz zaman o oka, o anne gibi bir sürü psikolojik diğer okları da kendimize saplamış oluyoruz. And the Buddha told his son, the most important thing that you can learn is not to cling. Oğluna verdiği işte tavsiye buymuş. Hiçbir şeye tutunmamak en önemli öğrenebileceğin şey. So throughout the Buddha's life, he taught mindfulness. Bütün yaşamı boyunca mindfulness öğretmiş Buddha. As a method to let go of clinging. O tutunmayı bırakmak için bir yöntem olarak. To pay attention to our experience in a particular way. Deneyimimize belli bir şekilde bakmayı öğrenebilmek için. And the Buddha taught this. He taught this for the 45 years that he was alive before he died. 45 yıl boyunca 35 yaşından 80 yaşına kadar bunu öğretmiş. And he died from food poisoning. Ve gıda zehirlenmesinden ölmüş. And arguably he died from eating pork. Ve söylenen o ki domuz yediği için zehirlenip ölmüş. So these teachings were established 2005. The teachings of mindfulness were established 2,500 years ago. Mindfulness öğretileri yani 2500 yıl önce başlamış filizlenmeye. And then these teachings they spread to China, they spread to India, Sri Lanka. Ondan sonra Çin, Hindistan, Sri Lanka'ya yayılmış. Amazingly, they also spread to Cyprus at one point. There was a Buddhist monastery in Cyprus established by an Indian king. Ve hani ilginçtir, bir Hintli bir kral tarafından bir dönem Kıbrıs'ta da bir Budist merkez oluşturulmuş ve oraya kadar gitmiş, ulaşmış. I don't remember which century that was, but it's a long time ago, and it must have left Cyprus, but it was established there at one point. Hangi yüzyıl olduğunu hatırlamıyorum, çok eski ama hani bir dönem varmış orada öyle bir şey. And then what happened was there were so these teachings, these mindfulness teachings were really they weren't in the West, they were mostly in Eastern countries. Bu öğretiler Batı'da çok görülmemiş, daha çok doğudaki ülkelerdeymiş. And then the Chinese invaded Tibet. Sonra Çinliler Tibet'i işgal etmiş. And I'm sure most of you have you know something about the Tibetan invasion or the invasion of Tibet by China. Belki biliyorsunuz bazılarınız Çin'in Tibet'i işgal ettiği bilgisi vardır belki sizde de. And then you had all of these very wise, Tibet was a completely Buddhist country. Tamamıyla Budist bir ülkeymiş Tibet. And then all of these Buddhists were being persecuted, so they had to escape from Tibet, and many of them went to China or to India.
Ama işte Çinliler işgal edince çoğu Hindistan'a kaçmış buradaki din adamlarının. into Nepal. Nepal'e. And from there, many of these teachers went into the West, Oradan da batıya doğru geçmiş birçok öğretmen. including some very famous teachers like Chogyam Trungpa. Chogyam Trungpa gibi çok önemli bir takım öğretmenler de buna dahil. And that is how mindfulness came to the West, primarily through the invasion of, it started with, it gained momentum, let's say, with the invasion of Tibet. Böylece batıya yayılmış Budizm, hani Çin'in Tibet'i işgal etmesi buna hız kazandırmış. And interestingly, there was a prophecy in Tibet, I think in the 8th century. Bir de bir kehanet varmış 7 ya da 8. yüzyılda Tibet'te. And the prophecy was that these teachings would spread across the world when the iron bird flies. Ve o kehanette şuymuş ki bu öğretiler ne zamanki demir kuş uçtuğunda tüm dünyaya yayılacak gibi bir kehanet varmış. So this, 1500 years later, you have airplanes, and this is the iron bird. This is the prophecy. It's a very famous prophecy. You can read about it. Ve 1500 yıl sonra işte uçaklarla batıya yayılmış, varmış bununla ilgili kaynaklarda bakabilirsiniz. So then what we had in the 60s and 70s, we had a lot of this sort of countercultural movement. Sonra 60'larda 70'lerde daha karşı yani farklı kültürel hareketler de vardı. So people who did meditation were really part of the counterculture, especially in America and also in the UK. Ve hani meditasyon yapan kişiler daha böyle ana akım kültüre ait olmayan insanlardı, özellikle Amerika'da ve İngiltere'de. So you find, meditators in places like Woodstock or, Hollywood Hills, like people, it was really hippies and the alternative people. Daha böyle marjinal, hippie ve alternatif kişilerin uyguladığı bir şeydi meditasyon o zamanlar, 60'larda, 70'lerde. And one of those alternative types was Jon Kabat-Zinn, who is, many of you will have heard of him. Ve birçoğunuz belki duydunuz ismini. Jon Kabat-Zinn de o alternatif kişilerden, meditasyon yapan kişilerden biriymiş. So he was a Zen meditation practitioner. Zen meditasyonu yapan bir kişi. And he was a hardcore meditator, like a proper meditation. He was a proper meditator. Yani doğru düzgün meditasyon yapan, düzenli meditasyonu olan bir meditasyon pratiğine sahip biri. And he was a doctor working in pain management at the University Hospital in Massachusetts in America. Ve Massachusetts'te üniversite hastanesinde bir ağrı acı kliniğinde çalışan bir doktormuş kendisi Amerika'da. And he was working with people who were suffering from chronic pain. Ve kronik acısı, ağrısı olan kişilerle, hastalarla çalışıyormuş. And now I feel very lucky in my life. I don't have any pain in my body. I'm mostly, sometimes I do, but almost none. Ben kendimi şanslı görüyorum. Hani arada bir dışında bedenimde çok acı, ağrı olan biri değilim. But some of you, I'm sure, live with pain, physical pain all the time. Ve eminim ama aranızda bazılarınız var ki sürekli o fiziksel acı, ağrıyla yaşıyorsunuz. Hayatınız öyle geçiyor. That's a big first arrow. That's more like that actually. It's a big one. Bayağı büyük ilk ok bu yani. Hatta değiştirelim, bakın, daha büyük bir tornavida. And there's a lot of psychological suffering. Like I just wish that pain would go away. I can't get rid of it. I want it to go. Ve onunla birlikte gelen bir sürü psikolojik o ızdırap, işte
bitsin artık, bu acıyla yaşayamıyorum gibi bir sürü şey. And we can see from the opioid epidemic that is around the world how much people struggle with pain. Ve hani bu birçok kuvvetli ağrı kesicinin içinde olan opioid maddelerin onların bağımlısı oluyor artık insanlar bu acı ve ağrıyla mücadele ederken. Onun büyüklüğü bu acı ve ağrının ne kadar yaygın ve büyük olduğunu gösteriyor bize dünyada. So John Kabat-Zinn was working in the pain management clinic at the hospital, and they would give people medicine, they would do physiotherapy, or they would do surgery. These were the three options. Ve hani John Kabat-Zinn'in çalıştığı klinikte acısı ağrısı olan insanlara ilaç veriliyor, fizyoterapi yapılıyor ya da ameliyat uygulanıyor, operasyon uygulanıyor. Yapılan 3 şey bu. But it doesn't always work. Ama her zaman işe yaramıyor. And John Kabat, so sometimes people just cannot get rid of, no matter what they do, they're stuck with physical pain. Ve bazen ne yapılırsa yapılsın bu kişiler o acı ve ağrıyla kalıyorlar maalesef. So John Kabat-Zinn was meditating. He was on a meditation retreat and he had this insight, this light bulb moment. Ve bir gün John Kabat-Zinn bir meditasyon inzivasındayken, meditasyon yaparken kafasında bir ışık yanıyor. And the insight was, what if I stop trying to get rid of the people's pain, physical pain? Ve o gelen içgörü şuymuş. Acaba bu insanların o fiziksel acı ağrıyla mücadele etmesini durdursam ne olur? What if I was to help people become friendly with their pain? O insanlara o acı ve ağrıya dostça yaklaşmaları konusunda yardım etsem ne olur acaba? This is a very important moment in the proliferation of mindfulness in the West. Ve Batı'da mindfulness'ın böyle deli gibi yayılmasının en önemli anlarından biri işte bu an. So John Kabat-Zinn, he said, let me teach these people in my clinic meditation so that instead of always trying to get rid of the pain, I help them to become friendly and I get rid of all these secondary arrows. Bu klinikteki insanlara meditasyon öğretsem ve o acı ve ağrıdan sürekli kaçınmalarını önlesem, dolayısıyla da o ikincil oklardan kurtulsam ne olur acaba? And then he developed the MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Program. Ondan sonra da mindfulness temelli stres azaltma programını, MBSR'ı oluşturuyor. And really, since then, we have seen that was 1979. Since then, we've seen an explosion of mindfulness in the world. Ve bunu yaptığında yıl 1979'du ve ondan sonra bir patlama oldu mindfulness'la ilgili tüm dünyada. So I'd like to take a break in a moment. Birazdan bir ara vereceğim. Just I'll leave you with a thought in the break. Ve o arada da bir şey düşünmenizi isteyeceğim. So perhaps we can think about mindfulness as a tool that we can become friendly with the parts of our life that are very difficult. Yaşamımızın zor olan kısımlarına dostça yaklaşabilmek için bir araç gibi kullanabiliriz belki mindfulness'ı. Where there's a lot of pain. Bir sürü acının olduğu. Where there's a lot of avoidance. Bir sürü kaçınmanın olduğu. Where we're always feeling like we have to run away from something. Sürekli bir şeylerden kaçma ihtiyacı hissettiğimiz. Or those parts of those memories that we have that are very painful, very destructive. Çok yıkıcı, çok acı dolu o anılar. Those traumatic memories or thoughts, things that happened to us that have been very painful. Bizim başımıza gelen o travmatik anılar, olaylar. That we just want to avoid and hide and push away. O kaçmak,
kaçınmak ve itmek istediğimiz o bir sürü şey. How about if we could become friendly with them? Onlarla dost olsak, dostça yaklaşsak ne olurdu acaba? And that's what this mindfulness journey is about. Bütün bu mindfulness yolculuğu da işte bundan ibaret. We have these techniques, including yoga, breath meditation, to help us become friendly with those things that are really difficult. O çok zor olan şeylere dostça yaklaşmak için bir takım tekniklerimiz var.